Herkese yeni bir Emekli kanalından merhabalar arkadaşlar. Size harika bir gün batımı çekeceğimi söylemiştim. Bu sözümü daha yeni yerine getirebiliyorum. Burası Antalya'nın Alanya ilçesi ve Konaklı beldesi sınırında bir plaj. Buranın gün batımını çok seviyorum. Yalnız şu anda günün tam battığını söyleyemem. Hala güneş var ve dışarıda hava 38 derece. Hissedilen ise 45. O yüzden terli olduğumu görebiliyorsunuzdur. Bundan dolayı affınıza sığınıyorum. Gün batımı görüntülerini bu videonun sonuna ekleyeceğim. Bugünkü konumuz 3600 ek gösterge. Bilindiği üzere 3600 ek gösterge emniyet teşkilatında çalışan bütün personelin rüyası. 10 yıllardır süren bir mücadelenin sonucunda 3600 ek göstergeyi almaya hiç bu kadar yaklaşmamıştı emniyet teşkilatı. Yalnız bakıyoruz ki hala gerçekleştirilmiş bir vaat değil. 3600 ek göstergeye emniyet teşkilatı çalışanları en fazla Davutoğlu zamanında yaklaştı. Davutoğlu hükümetinde 3600 olmasa da 3000 ek göstergeye kadar yükselebildik. Peki 3600 ek gösterge bir seçim vaadi olmasına rağmen neden verilemiyor? Bunları bu videoda tartışacağız ve sebeplerini irdeleyeceğiz. Hazır olun. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Lütfen bir de arkadaşlarla paylaşırsanız hani çevre genişlerse bizim için o kadar iyi olacak. 3600 ek göstergenin bütün detayları şimdi başlıyor. Evet, 3600 ek gösterge nedir? Devlet memurlarının maaş ve emeklilik katsayılarını düzenleyen bir sistem var. Şu anda Davutoğlu hükümetinin verdiği 3000 ek gösterge ile devam ediyoruz. 3000 ek göstergenin bize herhangi bir yararı ya da zararı olmadı. Ancak göstergemizin 600 puan daha artması demek, yani 3600 olması demek, şu an itibariyle çalışırken 57 lira kesinti, emekli olunca da 670 TL ek ödeme demek. 670 TL bizim bir ayda elektrik, su, doğalgaz ve telefon faturalarımızı ödeyebilir. Bu kalemleri ödeyebilmek demek çok büyük bir artı demek emekli için. O yüzden bunları bir kenara koyalım. 3600 ek gösterge Cumhurbaşkanımız tarafından seçim vaatlerinde de verildi. 3600 ek göstergeyi verdiğini dahi söyledi. Siyasilerin 3600 ek gösterge ile ilgili olan vaatleri çok kapsamlı. Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti ve MHP 3600 ek göstergeyi iktidara gelir gelmez vereceklerini söylemişlerdi. Bunun üzerine Cumhurbaşkanımız da seçildiği takdirde 3600 ek göstergeyi hayata geçireceğini beyan etmişti. Yalnız Türkiye Cumhuriyeti burada bir yönetim sistemi değişikliğine gitti. Sıkıntı zaten burada başlıyor arkadaşlar. Önceden devlet memurlarının maaşlarındaki ek göstergeler en yüksek devlet memuruna göre belirleniyordu. Ve en yüksek devlet memuru hepimizin bildiği gibi Başbakanlık Müsteşarıydı. Yalnız Başbakanlık makamı fiilen ortadan kaldırılınca ve anayasal olarak da sonlanınca Başbakanlık Müsteşarlığı makamı da sonlandı. Bu makamın ortadan kalkmasından sonra ortada bir boşluk doğdu. Bu boşluk diğer çalışan memurların maaş katsayılarının neye göre hesap edileceği ile alakalı. Evet, Başbakanlık Müsteşarlığı artık olmadığı için ve geri kalan memur kesiminin de maaşlarının düzenlenebileceği bir referans birim bulunmadığı için şu anda ek gösterge arttırımı imkansız arkadaşlar. Bana soracak olursanız bunu başarabilecek bir bürokratik altyapı da şu anda maalesef yok. Hepimizin bildiği gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti temelde bir hukuk devleti. Yaptığı her şeyi idari ya da adli olarak hukuki zemine oturtmak zorunda. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir hukuk devleti olduğunu varsayarak konuşuyorum. 3600 ek göstergeyi bize verebilmesi için çok kapsamlı bir idari hukuku değişikliğine gitmek zorunda.
Çünkü şu anda Başbakanlık Müsteşarlığına en yakın denk olan devlet memurluğu meclis idare amirleri. Meclis idare amirleri ise milletvekillerinden seçiliyor. Bu bir sorun teşkil ediyor. Yani atanmış bir memuru seçilmiş birine denk tutuyorsunuz. Bu temel demokrasi kavramında kabul edilemeyecek bir şey. Şöyle bir durum var. 3600 ek göstergeyi alabilmemizin bir yolu var. Evet, yanlış düşünmüyorsunuz. Bugün Cumhurbaşkanı, evet ben polislere, din adamlarına, öğretmenlere ve sağlık görevlilerine 3600 ek göstergeyi verdim derse buna hayır diyebilecek bir yapı yok. Ama bunu hukuki zemine oturtabilecek, ki özellikle maliye açısından oturtabilecek bir zemin de yok. O yüzden acilen Başbakanlık Müsteşarına denk bir kurumun kurulması ve bu bürokratın atanması gerekiyor. Şimdi diyeceksiniz ki polisin 3600 ek göstergesinin Başbakanlık Müsteşarının göstergesiyle alakası ne? Şöyle arkadaşlar. Eğer polis memurları 3600 ek gösterge alırsa 1. sınıf emniyet müdürlerine ek göstergeleri meclis idare amirlerini geçiyor. Evet, yanlış duymadınız. Yani Türkiye'nin en yüksek devlet memuru kademesinde bulunan insanların ek göstergesini geçecek. Bu kabul edilemez bir durum hukuk devletinde. O yüzden de hükümet bunu vermeyi geciktiriyor mu diyeyim, yoksa yeni seçime önceden bir yatırım olarak mı görüyor diyeyim, bilmiyorum. Ama genel kanı 2023 seçimlerinden önce verilmeyeceği, 2023 seçimlerinden sonra da kalmayacağı yönünde. Yani 2023 yılına kadar 3600 ek göstergeyle ilgili bir beklentimizin olmaması gerekiyor. 2023 yılında da seçim yaklaştığı zamanda bu ek göstergenin verileceğine inanıyorum. Ancak şöyle bir durum var. Şu anda emekli olmak isteyen ya da mağlul emeklilik safhasında olan polis memuru arkadaşlarıma bir nüansı bahsetmek zorundayım. Siz emekli olduktan sonra 6 ay içinde bu 3600 ek gösterge kabul edilirse size fark düzenlemesi yapılıp toplu paranızın 3600'den etkilenen kısmı size ödenecektir. Bu da yer 100 bin liraya 17-18 bin lira gibi bir ödeme yapıyor. Az para değil arkadaşlar. Maaşınızda da 670 TL gibi bir artış söz konusu olacak. Ama 6 ayı geçerse toplu paranız bundan yararlanamıyor. Yani toplu paranız aynı kalıyor arkadaşlar. Tekrar bir yeniden düzenlemeyle, yeniden hesaplamayla toplu paranıza bir fark alamıyorsunuz. Ama maaşınıza belli bir zam geliyor. Bu beklemeye değer mi değmez mi tamamen sizin kararınıza kalmış bir şey. Çalıştığınız yerin size karşı olan tutumu bu konuda belirleyici olacaktır diye düşünüyorum. Benim nacizane tavsiyem kesinlikle ve kesinlikle böyle bir şeyi beklememeniz üzerine. Bu tamamen bir umut tacirliğine döndü Türkiye'de. Biliyorsunuz EYT, 3600, çocuk hacizi, süresiz nafaka, velayet gibi konular hükümetin vatandaşa çözeceğine dair söz verdiği konular ve bugüne kadar hiçbir adım atmadığı konular. O yüzden bunların düzelmeyeceğini varsayarak hareket etmenizi tavsiye ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hukuk devleti olduğuna inanmak istiyoruz. Yani inanıyoruz demeyelim, inanmak istiyoruz. Ben şahsen inanmıyorum. Sadece inanmak istiyorum. Kişisel deneyimlerim beni bir konuya itiyor. Buradan şöyle bir sonuç çıkartmayın. Ergenekon ya da FETÖ davalarında herhangi bir şekilde adımın ya da bahsimin geçmiş bir insan değilim. Tamamen ve tamamen sağlık nedenleri dolayısıyla emekli olmuş birisiyim. Ama emin olun dışarıdan baktığımda Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hukuk devleti olarak yönetildiğini düşünmüyorum. Bunların tamamının şahsi deneyimlerim olduğunu söyledim. Şöyle bir konu var. Ben 28 aydır bütün çabalarıma rağmen mahkeme sürecinde bütün beyanlarıma ve delillerime rağmen çocuğumu göremiyorum. O yüzden Türkiye Cumhuriyeti'nde hukuka olan inancını yitirmiş birisiyim. Ama bu bize verilen vaatlerin tutulmayacağı ya da
yerine getirilmeyeceği anlamına gelmez. Umarım ki 3600 ek gösterge hepimiz için hayırlı olur ve bir gün verilir. Bu konjektürde bakacak olursak 3600 ek göstergeyi verecek bir hükümet maalesef yok. Zaten hükümet yetkililerine de bu soru sorulduğunda bu bizim seçim sloganımız, seçim vaadimiz ve mutlaka vereceğiz deyip üstünü kapatıp geçiyorlar. Mutlaka vereceğiz ne demek? Yani ne zaman vereceksiniz? Emeklilerinin zaten ortalama yaş ömrü 5. Zaten sen bu vaadi vereli 2 yıl olmuş. Yani 3 sene sonra verecek olursan zaten vaat verdiğin bütün emeklilerin ölmüş olması gerekiyor. O yüzden sıkıntılı bir durum. 3600 ek gösterge ile ilgili paylaşacaklarım şu an için bunlar. Eğer siz de gerçekten 3600 ek gösterge alabileceğimize inanıyorsanız aşağıya yorum yapın. Alamayacağımıza inanıyorsanız da yorum yapın. Bu videoyu beğenin, mutlaka abone olun ve paylaşın. Birlikte daha güçlü olacağız. Sizleri seviyorum. Herkese iyi günler. Bu muhteşem gün batımıyla hepinizi baş başa bırakıyorum.